Her şeyden önce, adım, yaşım, tanımım ve mesleğim. Çünkü onlar, diyelim ki Polis gazetesinde. Richard Hatteras, hizmetinizde, sık sık Kuzey Queensland'deki Thursday Island'dan, Dick olarak adlandırıldı. İnci, kopra tüccarı, 5 mer ve kaplumbağa kabuğu tüccarı. Ve genellikle, Güney Denizi tüccarı. 28 yaşında. İkisi de özel olarak değil, yakışıklı ya da, bazılarına inanılırsa, özellikle dost havalı. Çoraplarımda 6 fit 2 inç ve etrafında 46 inç göğüs, Hakodate güreşçisi kadar güçlü ve her türlü güreşte gayet isteklidir. Beni sırtıma yatırabilecek adama 10 pound ödemem anıdır. Ve eğer bu kadar güçlü olmasaydım, özgür olmak gerekirse, açık havada, umursamazca bir hayat sürdüm. Neden? Adam işi yapıyordum. Çoğu erkeğin, ne zaman dışarı çıkarılacağını, merak ettiği bir çağ, Knickerbocker'sın yeri. 15 yaşına gelmeden dünyanın yarısını dolaşmıştım ve sakalım görünmeden önce 2 kez kaza almış, bir kez mahsur kalmıştım, filizlenme belirtileri. Babam İngilizdi. Çok fazla kar yoktu kendisi, böyle derdi ama nazik bir karaktere sahipti. Ve en iyisi, annemin kocası. Kısa evlilik hayatları boyunca, herhangi bir kadının belki de arzu etmiş olabileceği. Zavallı ruh, ateşten öldü. Doğduğum yıl Filipinler'de ve o da Line adalarının 1 derece batısında bulunan Helen of Troy Şuneri 6 mesafededir. Ölümünden aylarca, bir kasırganın kuyruğuna çarptı diye düşünüldü ve her yere indi, sadece bir adam bırakıp hikaye. Yani, aynı 12 ayda babamı ve annemi kaybettim. Ve bu böyle olduğu için, lahana ağacımı başıma koyduğumda o da benim kadar kapamıştı. Biliyordu, dünyadaki tüm ailem. Nasıl bakarsanız bakın, size bir tur vermek için hesaplanmış, 15 yaşında, yüzünde yaşayan bir ruh olmadığını bilmek. Elinden tutup, ilişki, diyebileceğin Tanrı'nın küresi. O eski, kanın sudan daha kalın, demesi oldukça doğru, ben düşünür, arkadaşlar nazik olabilir, bana öyleydiler, ama sonuçta öyleler. Kendi akrabaların kadar aynı şey değil ve olamazlar. Ancak sorunuma göz dikmek ve ona karşı durmak zorundaydım. Adam olmalı. Ve sanırım bu beni kaybım üzerine düşünmekten alıkoydu, aksi takdirde yapmam gereken gibi. Her neyse, 10 gün sonra haber bana ulaştı. Little Emily'ye binmiştim. Ticaret yapmaya başlamıştım. Papit için 5 yıl boyunca adalarda rezerve edilen şunlu gemi. Orada kopra sulamayı öğrenmekti, dengelerimi pişirmek ve sana anlatacağım tuhaf maceraların temeli. Sürem derken ve ticaret şirketime yarı yarıya hizmet verdikten sonra, Pasifik'in çamurlu sahillerine döndüm. Avustralya'ya döndüm ve içeri girdim, Somerset'e. Büyük Set Resifi, yeni gelmiş İnci istasyonu, Cape York'ta varoluş haline geldi. O zamanlar orada iyi günlerdi. Her şeyden önce, İnci ticaretini düzenleyen yeni yasalar devreye girmişti, güç. Bir adamın adalar arasında neredeyse istediğini yapabildiği günler. O denizler. Başkalarının nasıl hoşlandığını bilmiyorum ama hayat bana uyuyordu. Öyle ki, Somerset zahmetli görünce ve yerleşim Perşembe'ye kaydı, ben de buna uydum ve, neydi daha da önemlisi, kendimi bir yepyeni luger ve tam mürettebatla buldum. Böylece kendi başıma inci avlayabildim hesap. Yıllarca kafam aşağıya girdim ve bu beni 4 yıla çıkardı. Yıllar önce, yetişkin bir adamken, bir evin sahibiydim, 2 luger ve herhangi bir adamın sahip olmak isteyebileceği kadar iyi bir dalış tesisi. Ne vardı daha da fazla? Bundan hemen önce bir madencilik şirketine biraz para yatırmıştım. Anakara, çoğu girişimin aksine, ortaya çıkmıştı kozlar ve bana payım olarak güzel bir yuvarlak miktar verdi. Hepsiyle birlikte, bu servet arkamda. Ve daha fazla sayıda kişi için görev almış olmam, saymak istemediğim yıllar geçti. Bir tatil ve babasının olduğu yeri görmek için İngiltere'ye dönmek. Doğdu ve erken yaşamını yaşamış. Adını şu şekilde yazdığını buldum, bana bıraktığı eski bir Latince kitabın sinek yaprağında. Ve bir göz atmakta, çok şey duyduğum ama hiç ayağımı basmayı düşünmediğim bir ülke. Buna göre, tuzaklarımı topladım, evimi kiraya verdim, lugerlarımı ve ekipmanımı sattım. Döndüğümde yeni almayı planlıyordum. Arkadaşlarıma veda ettim ve gemi arkadaşlarına. Ve Sydney'de bir Orient gemisine katılmak için yola çıktık. Yapacaksın, buradan görüyorum ki, işi şık bir şekilde yapmayı niyetlemiştim. Neden olmasın? Bende çoğu büyük adamdan daha fazla para var. İlk salonu tercih ettim, bunu dürüstçe hak etmiştim ve kararlıydım. Onunla en üst seviyeye kadar keyif almayı tercih ettim.
Tekne açılacağı ilan edilmeden bir hafta önce Sydney'e ulaştım. Ama ben bunun için pek endişelenmedim. Böylesine büyük bir yerde görülecek ve yapılacak çok şey var. Ve bir adam tiyatrolardan ve eğlencelerden uzak tutulduğunda, yıllar geçse, etrafta bakınca zamanını oldukça iyi harcayabilir onu. Yine de, orada kimseyi tanımıyorum ama itiraf etmeliyim, gizli küçük adayı pişmanlıkla düşündüğüm anlardı. Kuzeyde, Yeni Gine'nin kanadı altında. Dans eden Luger'ların limandaki esintisi ve beni hep bekleyen sıcak karşılama. Salonlarda arkadaşlarımın arasında, bana güven, bir şey var, küçük bir adada lider olmaktan bile faydalanıyor. Her neyse, bu olmaktan daha iyi, Sydney gibi büyük bir şehirde kimsenin seni tanımadığı bir yüksüz. Ve senin komşun seni hiç görmese ya da duymasa da seni özlemezdi yine. Sokaklarda yürürken bunları düşünürdüm, dükkanların vitrinlerine giriyor ya da limanda yukarı aşağı gezilere çıkıyor. Orada, güzellik için geniş dünyada Sydney Harbour gibi bir yer yok ve orada bir hafta olmadan önce her yönünü biliyordum. Yine de, az önce ima ettiğim gibi, daha keyifli olurdu, eğer benimle tur yapacak bir arkadaşım vardı ve benim de aynı şekilde. Bir adam, bir adaletsizlik. Hatırladığım kadarıyla, bana etrafı gezdirmeyi teklif eden bir adam vardı. Ona George Street'teki bir barda rastladım. Uzun boylu ve yakışıklıydı. Ve yeni bir iğne kadar, spick and span, ta ki altına bakana kadar. Yüzeye çıktı. Bara girdiğinde servis yapan kıza göz kırptı, beni bitirir bitirmez içeceğimi istedi. Onu, küçük oyununu görmek ve ona bir ders vermek istemek, onu razı olarak ikna ettim. Onunla içtim, sonra o da ben. Sydney'de uzun zamandır mı kaldın, diye sordu, ayazını okşarken bıyık. Sadece içeri gel, diye yanıtladım. Tek başına yürümek sıkıcı değil mi, diye sordu. Bulacağım, ilk haftamı asla unutma. Haklısın, diye cevapladım. Sıkıcı, hiç kimseyi tanımıyorum, bar bankacım ve avukatım. Aman tanrım, bıyık daha da kıvrılır. Yardımcı olabilirsem buradayken sana emir vereceğimi umuyorum. İkimiz de öyleyiz, İngilizler, ha, çok iyi davranmışsın, diye mütevazı bir şekilde yanıtladım, üstesinden gelmekten kendini almış gibi hissettim küçümseyerek. Ben sadece öğle yemeğine gidiyorum. Quebec'te kalıyorum. Bir Hansım için yeterince uzak mı? Cevap vermek üzereyken, bir avukat, bir gün önce küçük bir iş yaptığım kişiyle içeri girdi o da. Küçümseyen arkadaşıma döndüm ve dedim ki, affeder misiniz bir dakika mı? Bu beyefendiyle konuşmak istiyorum. Hala tam bir zarifti, bir Hansım çağıracağım ve seni içinde bekleyeceğim. Salondan ayrıldığında yeni gelenle konuştum. Fark etmişti konuştuğum adamı, beni nazikçe uyardı onu. O adam, dedi, çok kötü bir üne sahip. Bunu kendi mesleği haline getiriyor. İngiltere'den yeni gelenlerle tanışmak için. Zayıf beyinli genç güvercinlerle para. Onlara Sydney'i gezdiriyor ve öyle temiz kopar ki, ellerinden ayrıldığında 10 durumdan 9'unda tek bir tüy bile yok uçmak için terk edildi. Zor deneyimlerinle olmamalısın, müşteriler, ona alınacaklar. Ben de öyle değilim, diye yanıtladım. Ona bir ders vereceğim, benimle gel. Kol kola sokağa yürüdük. Bay Hawk koltuğundan izliyordu takside. Oraya vardığımızda bir an durup sohbet ettik, sonra birlikte kaldırımda yürüdük. Bir sonraki anda taksinin geldiğini duyduk, peşimizden gelir ve arkadaşım en ipeksi tonuyla bana selam verir. Ama yüzüne tam baktım ama onu tanımıyormuş gibi yaptım. Yanımızdan geçti, biraz daha yukarı çekildi ve dışarı atladı, beni bekle. Neredeyse seni kaçırdığımdan korkuyordum, diye başladı biz de buldukça onu. Belki de bu kadar güzel bir gün olduğu için yürümeyi tercih edersin, at sürmektense. Affedersiniz, diye cevapladım. Gerçekten korkarım ki benim avantajım. Ama Quebec'te seninle öğle yemeğine davet ettin. Bana söyledin bir Hansım çağır. Tekrar affedersiniz. Ama gerçekten yanılıyorsun. Ben de söyleyeceğimi söyledim. Quebec'te öğle yemeği yedim ve sana yeterince uzak olup olmadığını sordu bir Hansım alırken. O senin Hansom'un, benim değil. Eğer yapmazsan daha fazla isterseniz, adamı ödemenizi ve bırakmanızı tavsiye ederim git. Siz bir dolandırıcısınız, efendim. Taksiciye ödeme yapmayı reddediyorum. Bu sizin Hansım. Bir adım daha yaklaştım. Ona tam anlamıyla bakarak yüzünü mümkün olduğunca sessizce söyledim. Çünkü tüm sokağın böyle olmasını istemiyordum, duyun. Bay Dorunda Dodson, bu size bir ders olsun. Belki düşünürsünüz bir dahaki sefere 2 kez, küçük oyunlarını benimle denemeden önce.
Vurulmuş gibi geri çekildi, bir an tereddüt etti, sonra taksisine atladı ve ters yöne sürdü. Gittiğinden sonra şaşkın yoldaşıma baktım. "Peki şimdi, sonunda boşaldı, bunu nasıl başardın ki?" "Çok kolay," diye yanıtladım. Onunla tanıştığımı hatırladım, bizim bölgemizde, çok garip bir durumdayken beyefendiye pozisyon. Çok garip. Az önceki hareketiyle şunu söylemeliyim ki durumu ben de unutmadım. Bu, karşılaştığım iki önemli maceradan ilkiydi, Yeni Güney Galler'de kaldığım süre boyunca bu sorunla karşılaştı. Ve bunda pek bir şey yok. Ne hoş karşın, senin de dediğini duyabiliyorum. Belki öyledir. İnkar etmiyorum. Ama yine de bu yüzden halkla karıştım, bu kitapta yer alan ve gerçekten de tam da o durumda yer almış. Ve bu tek bile, kurduğum Kayar hikayeyle olan bağımı borçluyum, kendimi anlatmalıyım. Ve işte böyle ortaya çıktı. Buharlı gemi yola çıkmadan 3 gün önce. Ve saat 4 civarında öğleden sonra. Castlereagh Caddesi'nde yürüyor oldum ve merak ettim akşam yemeğine kadar kendimle ne yapmalıyım ki? O zaman gördüm, az önce anlattığım rahatsızlık duygusunu bana yaklaşan adam. Muhtemelen talihsiz bir yeni birinin alınmasını planlamakla meşgul olmuşum dostum, beni görmedi. Ve sonrasında onunla tekrar görüşmek istemediğim için aramızda ne geçti, yolu geçtim ve bir şekilde uzaklaştım. Farklı bir yönde, sonunda kendimi bir koltukta buldum, Domain. Sigara yakıyor ve geniş bir alana bakıyor, liman. Bir düşünce diğerine yol açtı ve böylece alacakaranlıktan sonra bile uzun süre oturup durdum düştü. Komşu bir yerde bir durum olana kadar kıpırdamıyordu, dikkatimi çeken bir yol vardı. Genç ve şık giyimli bir hanımefendi vardı, bana doğru ilerlemeye çalışıyor, belli ki parkı terk etmeyi düşünüyor girdiğim girişte. Ama ne yazık ki onun için. Sağımdaki iki yolun kavşağında, Sydney'in tipik üçü, Lerikinler samimi bir sohbet ediyordu. Gözlemlemişlerdi onlara doğru gelen bir kız ve belli ki bir plan hazırlıyorlardı, ona yaklaşıyordu. Sadece 50 metre uzaktayken, ikisi bir mesafeye yürüdü, üçüncü ve en büyük serseri yolda kaldı ona. Bunu yaptı ama başarılı olamadı, o onu geçti ve devam etti, hızını artırdı. Adam bunun üzerine adımlarını hızlandırdı ve emin bir şekilde fark edilmedi, yine ona yaklaştı. Yine ondan kaçmaya çalıştı ama bu sefer onu terk etmeyecekti. Daha da kötüsü, iki arkadaşıydı, şimdi önlerindeki yolu kapatıyorlardı. Sağa sola baktı ve açıkça ne yapacağını bilmiyordu. Sonra, kaçış umutsuzdu. Durdu, çantasını çıkardı ve önce kullanan adama verdi, onunla konuştu. Bunun fazla ileri gittiğini düşünerek ayağı fırlattım ve gittim, hızla çim boyunca onlara doğru ilerledi. Adımlarım hiçbir ses çıkarmıyordu, yumuşak çimenlerdi ve elinde ne olduğunu incelemekle çok meşguldüler, onlara baktığım için yaklaşımımı fark etmediler. "Siz alçaklar," dedim ki onları bulduğumda. "Ne yapıyorsun, bu kadını durdurarak mı kastediyorsun? Onu hemen bırak. Ve sen, dostum, sadece o çantayı ver." Konuşulan adam bana ölçüm alıyormuş gibi baktı ve bir dövüşte bana karşı ne tür bir şansı olacağını merak ediyordu. Ama ben sanırım boyum onu biraz korkuttu, çünkü tonunu değiştirdi ve inlemeye başladı. "Hanımefendi, çantam yok, yardım edin." "Yok. Ben sadece bir istektim. O zamanın için, o çantayı ver," ciddi bir şekilde söyledim, bir adım daha yaklaşarak onu. Buradaki diğerlerinden biri araya girdi. "Hadi onu gizleyelim, köpek." "Yok, bir polis görünüyor." Bununla birlikte bana yaklaşmaya başladılar. Ama deyimde olduğu gibi, ben daha önce de öyle bir şey oldu. Ben sert tarafta hiç durmuyordum, kendime nasıl bakacağımı öğrenmeden 15 yıl boyunca dünyada. Yeterince içtiklerinde, ki muhtemelen daha fazlasıydı, pazarlık yapmışlardı, ben çantayı aldım ve masumların yanına gittim. Çünkü her şey ayakta durmaktı. Çok beyaz ve korkmuş görünüyordu ama bana güzelce teşekkür etmek için yeterince cesaret topladı. Şimdi onu görebiliyorum, orada duruyor, yüzüme bakıyor. İçinde büyük gözyaşları var, güzel mavi gözleri. Yaklaşık 21 ya da 2 yaşında bir kızdı, yaş, uzun ama ince yapılı, tatlı oval yüzlü, parlak kahverengi saçları ve hayatımda gördüğüm en güzel gözleri. O, koyu yeşil bir kumaş giymişti. Beyaz renkli bir ceket giymişti ve, çünkü öğleden sonra soğuktu, boynunda marten kürkü bir boğa vardı. Yapabilirim, ayrıca şapkasının ince bir yapıdan, dantelli ve içinde parıldayan mızrak uçları. Ve tüm yapının üzerinde biri siyah kurdele, diğeri somon pembesinden olan 2 yay bulunur. "Ah, sana nasıl teşekkür edebilirim?" diye başladı ben onunla birlikte geldiğimde.
Ama görünüşün için o adamların ne yapmamış olabileceğini bilmiyorum ben. Sana yardım etmek için orada olduğum için çok mutluydum, diye cevap verdim, bakarak yüzüne, sıcak genç güzelliğine daha fazla hayranlıkla karşılandı, belki de göstermeliydim. İşte çantan. Umarım bulursun, içerisi güvenli. Aynı zamanda sana biraz vermeme izin verir misin? Bir tavsiye. Bu öğleden sonra gördüklerime göre bu açıkça genç bir hanımefendi için tek başına ve peşinden yürüyeceği bir yer değil, karanlık. Senin yerinde olsam bir daha riske girmezdim sanırım. Bir an bana baktı ve sonra şöyle dedi, oldukça haklısın. Talihsizliğim için sadece kendime teşekkür etmeliyim. Bir arkadaşıyla buluştu ve onunla birlikte yeşil alanda yürüdü. Geri dönüyordum arabama, dışarıda beni bekleyen arabama, o adamlarla tanıştığımda. Yine de sana söz verebilirim ki bir daha olmayacaktır. Ben gidiyorum Sydney'e 1-2 gün içinde. Bunu duyunca, ayrılmam için rezervasyon aldığım için mutlu olmaya başladım yeride. Ama tabii ki ona söylemedim. Sizi güvenli bir şekilde arabanıza götürebilir miyim? Sonunda söyledim. O adamlar belki de seni geçme ihtimali için hala orada duruyordur. Cesareti ona geri gelmiş olmalı çünkü yüzüme baktı gülümseyerek. Sanırım bir daha bana kaba davranmayacaklar, senin aldığın dersten sonra onlara verildi. Ama benimle yürürseniz çok minnettar olurum. Yan yana patikadan aşağı, kapılardan geçip dışarı doğru ilerledik, sokak. Kaldırımın yanında düzenli bir brougham çekilmişti ve yönüne doğru böyle yürüdü. Kapıyı açtım ve içeri girmesi için tuttum. Ama bunu yapmadan önce bana döndü ve küçük elini uzattı, bana adını söyler misin? Kime borçlu olduğumu bileyim. Benim adım Hatteras. Richard Hatteras. Thursday Island, Torres Straits. Quebec'te kalıyorum. Teşekkür ederim Bay Hatteras, tekrar. Her zaman minnettar olacağım cesaretin için. Bu, böyle basit bir eyleme fazla önem veriyordu ve ben bunu ona söylemek üzereydi ki tekrar konuştu, sanırım bırakmalıyım, kim olduğumu biliyorsun. Benim adım Wetherill, babam ise kolonyal sekreter. Eminim o da sana benim kadar minnettar olacaktır. Hoşça kal. Zaten el sıkıştığımızı unutmuş gibiydi çünkü uzattı ikinci kez kendi desenini. Ben de aldım ve kibarca bir şey söylemeye çalıştım ama arabasına bindi. Ve ben düşünmeden kapıyı kapattı, bir şey olursa olsun, bir sonraki anda sokağa doğru hızla uzaklaşıyordu. Şimdi yaşlı kadınlar ve hayal kırıklığına uğramış subat kadınlar istediklerini söyleyebilirler. İlk görüşte aşk. Ben romantik biri değilim. Tam tersine, şimdiye kadar yaşadığım bir yaşam tarzı teşvik edilecek bir nitelikte değildi böyle şeylere inanmak. Ama başımın ve kulaklarımın üstünde olmasaydım o akşam yürüyüşüme devam ettiğimde çok sevdim. Aslında ne olduğunu hiç bilemedim, tutku ise. Daha zar, daha güzel, daha tatlı bir melek kesinlikle asla dünyada yürümüyordu, az önce kurtarma fırsatı verilen kızdan daha fazla. Ve o andan itibaren düşüncelerim sürekli onu. Parmaklarının yumuşak baskısını benimkilerle tutmuş gibiydim saatler sonra. Duygularımın huzursuz halinin kanıtı olarak o gün giydiğim için kendimi sıcak bir şekilde kutladığımı da eklemek isterim, yeni ve modaya uygun Sydney takım elbisesi. Benim giydiğim kıyafetler yerine Torres Boğazı'ndan aşağı indim ve şimdiye kadar bunu düşünmüştüm, yüksek günler ve tatiller için bile yeterince iyiydi. Kendisi beni bir saatten fazla hatırlayacak gibi bir şey hiç gelmedi. Ertesi sabah yine en iyi takımımı giydim. Kendime ekstra bir fırça yaptım ve sokaklarda onunla karşılaşıp karşılaşamayacağımı görmek için şehirde yürüdüm. Düşünmem için ne sebebim olduğunu söyleyemem ama her neyse, hayal kırıklığına uğramaya mahkum değildim. George'u geçiş sokakta bir araba yanımdan geçti ve içinde güzel imajına sahip kız oturuyordu, zihnim üzerinde öyle bir etki yarattı. Beni görüp tanıdı, bana gösterdiği nazik eğilme ve gülümsemeyle bunu kanıtladı. Sonra gözden kayboldu ve o anın yaşaması bir mucizeydi, kariyerimin sonunu görmedim. Çünkü rüyada bir kişi gibi durdum gittiği yöne ve sadece 2 arabaya kadar ve bir bira arabası neredeyse beni eziyordu ki bunun olacağını fark ettim. Meditasyonlarımı kaldırımda sürdürmek benim için daha güvenli. Öğle yemeğine kadar otelime döndüm ve bu süreç sırasında yemek. Harika bir fikir aklıma geldi. Diyelim ki cesaret topladım ve aradım. Neden olmasın? Eğer öyle olsaydı, sormak kibar bir hareket olurdu, korkusu için daha da kötü. Bu düşünce beynimde doğdu, sonra ayrılmak için sabırsızlanıyordum. Ama böyle bir resmi için çok erkendi işi, bu yüzden koridorda 1 saat soğutmak zorunda kaldım. Sonra, bir hansım çağırıp evlerinin yerini sordum.
Arabayla gittim, Potts Point'e gidiyordu. Ev, sokaktaki son evdi. Heybetli bir evdi, iyi düzenlenmiş arazide bir malikane vardı. Uşak yüzüme cevap verdi ve soruma yanıt olarak umutlarımı yerle bir etti ve bildirdi, Miss Wetherell'in dışarıda olduğunu söyledi. Şu anda çok meşgul, efendim. O ve usta yola çıkıyor, İngiltere Cuma günü Orizaba'da. Ne, ağladım, neredeyse kendimi hayret içinde unutuyordum. Yani Bayan Wetherell Orizaba ile İngiltere'ye mi gidiyor? Evet efendim. Ve duydum ki mahkemede sunulacak efendim. Ah, teşekkürler. Kartımı ona verir misin? Umarım dün akşamki korkusu daha kötü değildir der misin? Kartı aldı ve yanında önemli bir bahşiş aldı. Ben de tekrar kendi 7. mutluluk cennetimdeki Taksim'e döndüm. Bu konuda gemi arkadaşı olacaktım, güzel bir yaratık. 4 hafta veya daha fazla süreyle onu görebilmeliyim her gün. Neredeyse gerçek olamayacak kadar iyi görünüyordu. İçgüdüsel olarak başladım, her türlü plan ve hazırlık yapmaya çalışıyordu. Kim bilir ama ne? Ama kal. Buraya bir dönüş yapmalıyız, yoksa oluruz ne olacağını sabırsızlıkla bekliyordu. Uzun lafı kısaca söylemek gerekirse, çünkü hatırlanmalıyım ki kim olduğumu sana anlatmak, tüm olağanüstü şeylerin sadece ön sözüdür, daha sonra anlatmak zorundayız. Yelken günü gelmişti. Aşağı indim geminin sabahı, gemiye bindim ve bagajımı güvenle aldım, telaş başlamadan önce kulübemde saklandım. Saat 3 civarında demirimizi çektik ve yavaşça körfez boyunca ilerledik. Wetherell gemiye geldiğinde ben aşağıdaydım. Bu yüzden genç hanım henüz varlığımın farkında olmamıştı. Herhangi birine ihanet edip etmeyeceği, öğrendiğinde şaşkınlık benim gücümün ötesindeydi. Herhangi bir yerde biliyorum ki teknedeki en mutlu adam bendim o gün. Ancak uzun süre beklentide tutulamayacaktım. Öncesinde Heads'e ulaştı ve her şey oldukça kararlaştırıldı. Ben, ana salon girişinin hemen arkasında, promenade güvertesinde duruyor, önde açılan panoramayı izlerken bir ses duydum arkamdan, çok iyi tanınır, sana hoşça kal sevgili Sidney. Büyük şeyler ne zaman olacaksa seni tekrar gördüm. Sözlerinin ne kadar kehanet olduğunu bilmiyordu. O konuşurken döndüm ve onunla yüzleştim. Bir an için şaşkınlıkla doldu. Sonra elini uzatarak şöyle dedi, gerçekten Bay Hatteras, bu gerçekten harika. Sen son kişisin, benim gemide buluşmamız bekleniyor. Ve belki, diye yanıtladım, hak ettiğini söyleyebilirim. Yanında duran uzun boylu, beyaz sakallı bir adama döndü, baba, seni Bay Hatteras ile tanıştırmam gerekiyor. Hatırlayacaksın söylediğimi, Bay Hatteras'ın ne kadar nazik olduğunu, o Lerikinler bana kaba davrandığında Domain'de. Size içtenlikle minnettarım Bay Hatteras, dedi elini uzatarak, elimi sıkıca sıkarak elimi sıktı. Kızım bana söyledi, ben de aradım dün otelinde şahsen teşekkür etmek için ama sen maalesef evde değildin. Avrupa'yı mı ziyaret ediyorsun? Evet, babamın olduğu yeri görmek için kısa bir ziyarete gideceğim, doğdu. O zaman benim gibi Avustralyalı bir yerlisi misin? Yani, tabii ki biliyorsun, sömürge doğumlu, diye sordu Bayan Wetherell hafifçe gülerek. Kendini başka bir anlamda Avustralya yerlisi olarak adlandırma fikri. Bu düşünce saçma görünüyordu. Denizde doğdum, Mauritius'un 1,5 derece güneyinde, diye cevapladım. Yani bana ne diyeceğini bilmiyorum. Umarım rahat hissedersiniz kulübeler, çok. Bu tekneyle daha önce 2 ya da 3 sefer yaptık ve her zaman aynı yerlere gireriz. Ve şimdi baba, gerçekten gidip görmemiz gerekiyor zavallı Bayan Thompson'ın olduğu yeri. Dalgayı hissetmeye başlıyoruz ve aşağıya inmek isteyecek. Şimdilik hoşça kal. Şapkamı kaldırdım ve onun güvertede uzaklaşmasını izledim, dengede duruyordu, sanki hayatı boyunca ağır ağır bir tahtaya alışkınmış gibi. Sonra hızla uzaklaşan kıyıyı izlemeye döndüm ve kendi düşüncelerime döndüm ki en üzücü olaylardan biri değildi, size temin ederim. Çünkü öyle olmalı burada itiraf ettim ve neden inkar edeyim ki, benisse. Güverte ayakkabılarımın tabanlarından başımın başındaki şapkaya kadar. Ama şansa gelince, ben, mütevazı bir inci. Sidney'in en çok sevdiği güzel kızların yanında duracağım. Neden? Bu başka bir mesele ve bu oradayken arkamda kalmak için sabırsızlanıyordum. Bir hafta içinde Adelaide'den ayrılmıştık ve 4 gün sonra Albany'da geçmişte kalmıştı. Levin'i temizlediğimizde hepimiz gemide hayatımıza yerleşmiştik. Kötü denizciler tekrar güvertede görünmeye başladı ve orta seviye yolcular yemeklere katılmamaları için çeşitli bahaneler. Bir şey açıktı, Bayan Wetherell geminin güzeliydi. Herkes ona dikkat ediyordu.
Kaptandan en mütevazı güverte görevlisine kadar. Ve bu böyle olduğu için dikkatli davrandım, çünkü önceki tanıdığımız kişiye varsaymak gibi bir isteğim yoktu, düşündüm. Fark edip etmediğini söyleyemem ama en azından konuştuğumuzda bana karşı tavrı, beklediğim hak ya da sebepten daha samimi bir şeydi. Bunu görünce, gemide istemeyenler alaycı şekilde güldü ve koloni sekreterinin kızının bunu fark etmesi fikrine alay etti, benim gibi alçak gönüllü bir kişi. Ve tam olarak ne sosyal kimliğim bilindiğinde pozisyon. Size söz veriyorum, bu kötü niyetli fısıltılar bitmedi. Colombo'dan ayrıldıktan 2 ya da 3 gün sonra bir akşam, ben biraz arka taraftaki promenade güvertesinde, rayların yanında duruyordum, sigara odasının girişi. Bayan Wetherell gelip yerini aldığında yanımda. Gece elbisesiyle çok zarif ve tatlı görünüyordu. Ben de eğer onu daha iyi tanısaydım, ona söylemek isterdim. Bay Hatteras, dedi Bay Hatteras, hava durumu ve gün batımı, son zamanlarda benden kaçmak istediğini düşünüyorum. Allah korusun Bayan Wetherell, diye acele ettim. Neden böyle? Kafana böyle bir düşünce mi geldi? Yine de doğru olduğuna inanıyorum. Şimdi, neden yapıyorsun? Bunu yaptığımı kabul etmedim. Ama belki, eğer inkar ediyor gibi görünürsem seninle olmanın zevki, diğer bazı insanlar kadar ben bahsedebilirim. Sadece olası bir zevki göremediğim için, toplumumdan türemiş olabilirsin. Bu çok güzel bir konuşma, diye yanıtladı gülümseyerek, ama öyle değil, ne bilmek istediğimi söyle. Peki ne bilmek istiyorsun, sevgili genç hanım? Neden bana bu kadar değiştiğini bilmek istiyorum. İlk başta muhteşem, Torres boğazlarındaki hayatını anlatırdın, Güney denizlerindeki ticaret girişimleriniz ve hatta umutlarınız gelecek. Ancak şimdi tüm bunlar değişti. Şöyle ki, günaydın Bayan Wetherell, iyi akşamlar Bayan Wetherell, ve hepsi bu. Yapmalıyım. Ben böyle muameleyi sevmiyorum. Affınızı istiyorum ama, hayır, ama, olmayacak. Affedilmek istiyorsan gelmelisin ve eskisi gibi benimle konuş. Diğer insanları da seveceksin onları tanıdıkça, eminim. Bana karşı çok nazikler. Ve sence bu yüzden onları seveceğim? Hayır, hayır, ne kadar aptalsın. Ama gerçekten dostça olmanı istiyorum. Bundan sonra başka çare kalmadı. Kendimi bir burada istenmediğimi bilmek için en iyi nedenlerim vardı. Ancak bunun iyi yanı vardı. Bayan Wetherell'i daha çok gördüm. Çok daha doğrusu, babasının tam olarak onaylamadığını fark etmeye başladım ondan. Ama ne düşünmüş olursa olsun, bana hiçbir şey söylemedi konu. 2 hafta kadar sonra Aden'deydik. O çorak kayadan ayrıldık saat 4'te ve aynı akşam Kızıldeniz'e girdi. Süveyş kanalı geçtik, Port Said arkamızda, Akdeniz'deydik ve hayatımda ilk kez Avrupa'da durdum. Napoli'de Wetherell'ır tekneye veda edecek ve yoluna devam edeceklerdi, geri kalan yolculuklarını ise kıtayı geçti. Ayrılık saati yaklaşıyordu. İtiraf etmeliyim ki bundan giderek daha çok korkmaya başladım. Ve bir şekilde sanırım eskisi kadar mutlu değildi. Muhtemelen bir kızın böyle bir kız olduğuna inanmak için ne kadar gerekçesi olduğunu soracaksınız, Bayan Wetherell benim gibi bir adama ilgi duyardı. Ve bu, bir uçabildiğim kadar cevap veremediğim bir soru. Ama yine de kendine geldiğimde her şeyi düşünün, umutsuz değildim. Ertesi sabah limana varacaktık. Gece çok sessizdi. Su neredeyse huzursuzdu. Bir şekilde bu Miss Wetherell oldu ve kendimizi onun yaptığı aynı korunaklı yerde buldum. Daha önce bahsedilen vesileyle bana konuştu. Doğudaki yıldızlar, ayın doğuşuna hazırlık olarak solgunlaşıyordu. Kendi gözlerime baktım, sessiz denizi tarayan raylara yaslanırken arkadaşı ve yüz ifadesindeki tatlı özlemi fark etti. Sonra aniden, büyük bir ona aşkımı söyleme arzusu üzerimden geldi. Kesinlikle, hatta yapabilse bile geri vermemek, ona nasıl hissettiğimi söylemekte hiçbir zararım olmazdı ona doğru. Bu yüzden ona biraz daha yaklaştım. Ve böylece Bayan Wetherell, dedim, yarın veda edeceğiz, belki de bir daha asla karşılaşmayacağız. Ah hayır Bay Hatteras, diye yanıtladı, bunu söylemeyeceğiz. Kesinlikle biz bir yerlerde birbirimizi göreceğiz. Dünya çok küçük sonuçta. Birbirinden kaçınmak isteyenlere belki, ama bulmayı hala çok büyük bulmayı diliyor. O zaman en iyisini ummalıyız. Kim bilir, belki de kaçacağız, Londra'da karşı karşıya. Bence çok muhtemel. Ve bu toplantı senin için tamamen hoş olacak mı? Sessizce sordum. Her zamanki açık sözlülüğüyle cevap vereceğini bekliyordu. Ama benim şaşırtıcı ki konuşmadı, sadece yarı dönüp bana döndü. Eğer ben olsaydım, onu kırdım mı? Bayan Wetherell,
Kaba davrandığım için lütfen affedin, dedim aceleyle. Yapmalıyım. Sana böyle bir soru sormaya hakkım olmadığını biliyordum. Neden olmasın ki, diye yanıtladı, bu sefer tatlı yüzünü çevirerek bana doğru. Hayır, açıkçası söyleyeyim, görmek isterim yine sen. Bununla birlikte vücudumdaki tüm kan kafama doluyordu. Olabilir miyim? Rüya mı görüyorsun? Yoksa gerçekten beni tekrar görmek istediğini mi söylemişti? Ben yapardım, şimdi şansımı dene, ne olursa olsun. Bizim ilişkimiz bana ne kadar hoş geldi, dedim. Ve şimdi tekrar yalnız, mutsuz hayatıma dönmek zorundayım. Ama bunu söylememelisin. Hayatta bir işin var. Evet, ama benim için çalışacak kimsem yokken bu bana ne ilgisi var? Yapabilir misin, yalnızlığımdan daha kötü bir şey hayal eder misin? Unutma, benim bildiğim kadarıyla kesinlikle akraba ve akraba olmadan olduğumu biliyorum. Tek bir ruh bile yok tüm dünyada benimle ilgileniyor, ölümüm için bir şey olmayacak biri değil, en az endişe verici bir mesele. Ah yapma, bunu söyleme, sesi titredi ki ben de döndüm Deniz'i ve onu düşündü. Doğru Bayan Wetherell, acı bir gerçek. Bu doğru değil, gerçek olamaz. Keşke bunun senin için küçük bir endişe konusu olacağını düşünebilsem. Daha mutlu bir kalple işime dönmeliyim. Yine yüzünü bana çevirdi. Kolum onun kolunun yanında ve titrediğini hissedebiliyordum. Acımasız olsa da öyle görünüyor, bu bana taze cesaret verdi. Yavaşça söyledim, benim tarafımı bükerek biraz ona doğru yüz çevir. Seni etkiler mi, Filiz? Küçük bir el duvarlardan yanına düştü ve ben sahip oldum. Sorumu duymamış gibi görünüyordu, bu yüzden tekrarladı. Sonra başını duvarların üzerine eğdi ama ben dudaklarından çıkan fısıltılı, "evet'i" yakalamıştım. Ne olacağını tahmin edemeden onu elime almıştım, kollarını. Ve yüzünü öpücüklerle boğdu. Ve hiçbir şey sunmadı direniş. Artık gerçeği tamamen biliyordum. O benimdi. Seviyordu, ben. Tüm dünya haberi tekrar yankılıyor gibiydi. Deniz bile onunla çalmaya ve tıpkı onun sevgili dudaklarından öğrendiğim gibi hikayeyi, aşkını, büyük ay dinliyormuş gibi yükseldi. Tahmin edebiliyor musun mutluluğu, benim zevkimi? O benimdi. Bu güzel kız tamamen benim. Bana tüm sevgi bağlarıyla bağlı. Ah mutlu saat, ah tatlı bir zevk. Onu kalbime defalarca bastırdım. Yüzüme baktı ve sonra benden uzaklaştı, tatlı gözleri yaşlarla doldu, sonra aniden o ifadesi değişti. Ne olduğunu görmek için döndüm ve kendi adıma Discomfiture, babasını sessiz güvertede dolaşırken buldu bize doğru. Ona bizi bırakmasını fısıldadı ve hızla uzaklaştı. Ben yalnız kaldım, öfkeli ebeveyni. Kızgın olduğunu yüzünden anladım, ben de öyle değildim, tahminim de yanlış. Bay Hatteras, dedi sertçe, lütfen, bu ne anlama geliyor? Nasıl seni kızımla bu onursuz durumda bulmam mı? Bay Wetherell, diye cevapladım, açıklama gerektiğini görebiliyorum sen. Sen yukarı çıkmadan hemen önce cesaret edip sana anlatmaya cesaret ettim, kızını sevdiğim bir şey. Bana bildirecek kadar cömertçe davrandı, onun da sevgimi karşılık vermesi. Ve şimdi benim için en iyi yol, onu karım yapmak için iznini istemek. Sydney'de kızıma yaptığınız hizmete inanıyorsunuz efendim. Bunu böyle takip edeceğini düşünmemiştim. Kızınız istediği gibi sevmekte özgür sanırım, dedim. Benim biraz daha fazla kararımı kaybettim. İyi davrandı, benimle evlenmeye söz verecek kadar, eğer iznini alabilirsem. Sen de öyle oldu mu, itirazınız var mı? Sadece bir tane ve o da aşılmaz biri. Beni anla, bir kez yasak ve herkes için. Her ayrıntıda, değişim umudu olmadan, bunu yasaklıyorum. Gördüğünüz gibi bu iki kişinin mutluluğunu etkileyen bir meseledir, nedenlerini bana anlatacak kadar iyi olacağından eminim. Bu konuda herhangi bir tartışmayı tamamen reddetmeliyim. Cevabımı aldınız, yasaklanıyorum. Bu kesin mi olacak, öyle mi? Anladığım ki senin olmamalısın, benim herhangi bir hareketimle fikrini değiştirmeye mi getirdim? Hayır efendim, değilim. Söylediklerim geri alınamaz. Amaç bu değil, bir an aklına gelsin. Ve bu konuda konuşurken söyleyeyim, bu gemide kızıma karşı davranışın bana çok hoş gelmiyor. Size çok mutlu bir şey dilemek onuruna sahibim. İyi akşamlar. Kal Bay Wetherell, dedim o gitmek üzere döndüğünde. Naziktin görüşlerinle bana destek olacak kadar. Şimdi sana kendi kendimi vereceğim. Senin, kızım beni seviyor. Dürüst ve çalışkan bir adamım ve onu seviyorum, tüm kalbim ve ruhumla. Şimdi söylüyorum ve sen reddediyorsun, bana doğru bir adaletle davran, evlenmeyi planladığımı haber veriyorum, eğer hala beni alacaksa, senin izninle ya da onsuz mu? Küstahsınız, efendim.
Sana temin ederim ki, böyle bir isteğim yok. Seni hatırlamaya çalışıyorum, babası. Ama kabul etmeliyim ki, senin adil olanı anlama hissinden yoksun ve doğru. Bu soruyu seninle daha fazla tartışmayacağım. Biliyorsun benim kesin karar. İyi geceler. Öfke ve mutluluk göğsümde ustalık için mücadele ederken, ben o güvertede saatlerce yürüdüm. Kalbim bu bilgiyle sevinçle doldu, sevgilimin beni sevdiğini. Ama düşündüğümde kurşun gibi battığını söyledim. Babası bu anda devam ederse bizi tehdit eden zorluklar, kararlılık. Sonunda, tam 8 çan çalarken, 12 saatte, aşağı indim, kulübeme gittim. Yolcu arkadaşım hızlıydı, uyuyor. Destekli olduğunu keşfettiğimde buna minnettar oldum, şişe askıma adımın yazılı küçük bir zarfı koydum. Yırtıyorum, açık, şunu okudum. Kendi sevgilim. Babam bana seninle yaptığı görüşmeyi anlattı. Yapamam bunu anlamak ya da bir sebebini atfetmek. Ama ne olursa olsun, unutma ki senin eşin olmayacağım, başka hiçbir kişinin karı olmayacağım. Tanrı seni her zaman korusun ve korusun. Kendi hikayen. Gemiden ayrılmadan önce adresinizi bana bildirmelisiniz, Londra'da. Yastığımın altında böyle bir mektup varken, rüyalarımın gerçekleştiğine şüphe edilebilir mi, iyi miydi? Bunun neden olduğu sıkıntıların birikmesini pek tahmin etmemiştim. Bay Wetherell ile küçük bir rahatsızlık, önceden yazılmış bir şey olacaktı.